Bitcoin'de küresel ölçekte genelde ne dediyse tam olarak tersi çıkan ters sinyal, adeta böyle ters indikatör olarak sanki Bitcoin'in fiyatını çok önceden biliyormuş gibi çalışan, davranan birileri var dostlar ve çok ilginçtir ki, gerçekten çok ilginçtir ki onlar Bitcoin düşebilir dediğinde neredeyse her zaman Bitcoin yükseliyor ve onlar yükselebilir dediğinde de genelde Bitcoin düşüyor dostlar. Bugün işte o birilerinden yine Bitcoin sinyalleri geliyor. Acaba bu ters indikatörlere göre Bitcoin bundan sonra ne olacak? Yani düşecek mi, yükselecek mi? Bunu yatırım tavsiyesi vermeden şöyle bir analiz edeceğiz ve bir de tabii ki de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın eski danışmanı kripto paralarla ilgili bazı güzel açıklamalar yaptı. Bunlar filmin fragmanı olabilir, bazı güzel şeylerin ipucu olabilir ama zaten hani şöyle şu çileli yolda baktığınız zaman bunları da hak ediyoruz değil mi dostlar? Neyse, bugün gördüğünüz üzere dolu dolu analizlerle karşınızdayım. Cumartesi gecesi bakın Bitcoin 8.930 dolarken Telegram'da paylaştığım analizde aynen şunları yazdım. Bitcoin'de saatlikte oluşan mini yükselen üçgen beklenildiği üzere yükselişte kırdı. Hatta 9.100 dolar bölgesine iğne attı. Oralarda kalmaya çalıştı ama kalıcı olamadı dostlar. Akabinde ne oldu? İşte yeni bir yükselen üçgenle bunu tekrar deneyebilir diye analiz ettik ve sonrasında da Bitcoin bunu gerçekten denedi. Zaten 9.150 dolara kadar yükseldi ama önemli olan ne biliyor musunuz? Önemli olan burada kalıcı olabilmesiydi. Yerini sağlamlaştırabilmesiydi belki ama çünkü ne oluyor abi? Bakın 9.100 doların üzerinde Bitcoin tutunursa şayet 12 Mayıs'taki blok yarılanması dediğimiz halvingin de etkisiyle yeni yatırımcıları daha çok piyasaya çekebilir. Bu da ne olur? 2-2 daha 4 büyük yükselişleri getirebilir. Ama bakın bu 12 Mayıs'taki halving var ya, bu olayla ilgili konuşulmayan önemli bir tehlike de var dostlar. Gerçekten bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum sizden. Bugün çünkü bunları eğrisiyle doğrusuyla her şeyi masaya yatıracağız ve elbette tüm bu yeni olaylar üzerinden kendi fikrimi de açıklayacağım. Bitcoin, bakın Bitcoin kaç doların altına düşmezse yükseliş hala devam edebilir ve paylaşacağım senaryolardan, fikirlerden, bakış açılarından en çok hangisi gerçek olabilir? Bunların hepsini konuşacağız ve bunların dışında tabii ki de Ethereum, Ripple XRP, XLM gibi tüm altcoin'lerin fiyatını direkt olarak etkileyebilen altcoin market cap analizini de en güncel şekilde yapacağız. Bana destek olmak isterseniz ve yeni videolarında gelmesini isterseniz ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Kanalıma hemen abone olup yanındaki zile dokunun. Videolarımı beğenin ve yorumlarınızı da mutlaka yazın dostlar. Telegram kanal linklerim de bu videonun altında var. Oraya da gelin, mutlaka katılın. Sohbet ederiz. Sorularınızı daha hızlı da yanıtlayabilirim. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Hiç zaman kaybetmeden de şimdi bam bam başlıyoruz. Dostlar, en başta söylediğim Bitcoin'de ters sinyal olayıyla bir başlayalım, tamam mı? Bakın ekrana çok ilginç bir grafik getiriyorum şu an. Bunlar Bitcoin'in fiyatını çok önceden biliyormuş gibi çalışan ama ne dediyse tam olarak böyle tersi çıkan ve 4 milyar dolar değeriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin en değerli 19. TV kanalı olan Consumer News and Business Channel, yani ülkemizde de genel bilinen adıyla CNBC'nin Bitcoin yükselecek veya düşecek üzerine yaptığı inanılmaz ötesi haberler, inanılmaz ötesi grafikler belki. Yalnız dediğim gibi burada bir fark var. Grafiğin altındakiler Bitcoin'de düşüş gelebilir dediği yerler. Bakın gerçekten böyle. Gerçekten böyle. Yeşillerde yükseliş gelebilir dediği yerler. Mesela şunu söylüyor abi. Hisse senetleri kötü bir gün geçiriyor. Bitcoin çakılacak diyor. Bunu dediğinde Bitcoin 6.200 dolarken 2 haftalık bir süreçte Bitcoin hafif hafif düzeltmelerle yüksele tam 11.000 dolara kadar geliyor dostlar. Veya diğer bir senaryo, diğer bir olay, bunun gibi sayısız örnek var. Veya 7.500 dolarken şimdi Bitcoin almak için iyi bir zaman diyor ve Bitcoin sonraki bir ay içerisinde ta dostlar düşüyor 5.600 dolara kadar. Ya gerçekten dediğim gibi bunun gibi çok örnek var. Şimdi ise dostlar işte bakın işte CNBC'den Brian Kelly aslında normal bir açıklama yapsa da, bakın gel az sonra konuşacağız. Çok normal bir açıklamada yapsa, bu açıklamanın CNBC'den gelmesi gerçekten beni düşündürttü dostlar. Dedi ki halving dediğimiz 12 Mayıs'taki blok yarılanması sonrası hani artık madenciler daha az kazanacak da, yani tam olarak yarı yarıya daha az Bitcoin kazanacak ya. Bundan dolayı Brian Kelly Bitcoin altından bile daha az bulunan bir şeye dönüşebilir ve halving sonrası fiyatı artabilir dedi dostlar. Bu zaten aslında hani
hani böyle hep konuştuğumuz, hep beklediğimiz bir şey ama dediğim gibi CNBC'den bu açıklamanın gelmesi beni birazcık düşündürttü dostlar. O yüzden lütfen bakın şunu istiyorum sizden. Halving geldi, işte Bitcoin çok yükselecek, topluca giriyorum, all in yapacağım, bütün paramı basacağım. Bu kafalara, bu sarhoşluğa kapılmamak lazım dostlar. Eğer işlem yapacaksanız tabii ki de. Yani evet, şunu söyleyeyim. Bitcoin bugüne kadar halving sonrası güzel yükselmiş. Bunda hiç yalan yok. Yine bunu bekliyoruz, istiyoruz, talep ediyoruz. Ki zaten bir önceki videolarımı izlemediyseniz mutlaka izleyin dostlar. Orada ben tüm sebeplerini, yani piyasanın neden halving sonrası böyle yükseliş beklediğini, ben sebeplerini anlattım. Ama bakın dostlar, bu 10 gün içerisinde gerçekleşecek halving var ya, o kadar çok dinlendiriliyor ki. Bir de sanki hemen halving olur olmaz dakikasında, saatinde, gününde sanki böyle Bitcoin'e sert yükseliş gelecekmiş gibi bir hava estiriliyor. Buna da sanırım yıllık bazda verilen grafiklerin sanki 4 saatlikmiş, sanki günlükmüş gibi algılanması neden oluyor olabilir. Evet, yatırım tavsiyesi vermeden kimseye böyle gidin Bitcoin alın veya almayın falan demeden tüm piyasadaki yükseliş beklentisini ben size aktarıyorum. Ama bakın dostlar, eski halvinglerle bu yükselişler hemen sert şekilde olmamış. Yani halving bitti. Hani Bitcoin 3-4 bin dolar artmadı veya 5 bin dolar, 10 bin dolar artmadı diye bir soru şimdiden kafalarda hiç oluşmasın dostlar. Ayrıca lütfen bir dakikanızı ayırın ve kendisini bu Bitcoin sistemini ayakta tutan madencilerin, üreticilerin yerine koyun. Gerçekten empati yapmak lazım. Önceden 10 dakikada atıyorum elinizde bir Bitcoin geçiyordu, tamam mı? Şimdi aynı zamanda aynı elektriği harcamanıza rağmen, aynı işlemi yapmanıza rağmen her şey aynı. Sadece elinize geçen Bitcoin miktarı yarı yarıya azalacak. Bu ne demek? Bakın bu ne demek? Kendinizi yerine koyun ya. Onların yerine koyun. Eğer halving sonrası, yani 12 Mart sonrasında 1-2 aylık süreçte sert yükselişler olmazsa madenciler zararını kapatmak için daha çok Bitcoin satmak zorunda kalabilirler. Veya yükseliş gelince bir satış baskısı yaratabilirler. Çünkü dediğim gibi her şey işlemeye devam ediyor. Elektrik ihtiyacı, soğutma ihtiyacı aynen devam ediyor. Onlar Bitcoin ödülü gibi yarı yarıya düşmüyor. Ama dostlar bakın, sonuç olarak ortada evet bazı belirsizlikler şu an yok mu? Var. Ama Bitcoin bu belirsizliklerle geçmişten bugüne zaten şöyle bir baktığımız zaman pekala çok iyi şekilde mücadele etmeyi bilmiş. Ama benim genel olarak beklentimi soruyorsanız ben gayet pozitifim ki bu hani halving grafiğinin yükselişten öte çok daha iyi bir tarafı var. O da ne biliyor musunuz? Bu hani kırmızı çizgiler var ya, evet bunlar halving ifade ediyor. Halving sonrası, bakın halving sonrası fiyat bir daha hiç halvingden önceki tarafa inmemiş. Eğer yine aynısı olursa daha yavaş bir ama sistematik bir yükseliş bizi bekliyor olabilir. Ama aralarda illaki de tabii ki de yani düzeltmeler olacaktır, inecek, çıkacak, bunlar olacak ama daha sistematik bir yükseliş bizi orta vadede bekliyor olabilir. Çünkü bakın abi, daha şurada 12 Mart'taki kara perşembe düşüşünde 4500 dolardan 5000 dolardan Bitcoin toplayanlar var ya, veya 7000'den 8000'den alanlar, onlar bir yandan da tabii ki de hazırda bekliyorlar. Ne yapmak için? Karını almak için hazırda bekliyorlar. Bence bu dönemde bir tık daha böyle riski de göz önüne almak lazım. Neticede evet 2012 veya 2016'daki halvinglerde Bitcoin gayet güzel bir performans göstererek yatırımcılarına bol bol paralar kazandırdı. Fakat o zaman tabii ki de hani dünyada sert bir ekonomik kriz yoktu. Küresel anlamda böyle belki de bu kadar böyle sert belirsizlikler yoktu. Son sert kriz dünyada veya en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008'de yaşanmadı mı? O krizde zaten Bitcoin'in doğuşuna neden oldu ve evet dostlar, bunları konuştuysak Bitcoin ve altcoin'ler düşer mi, yükselir mi, buradan alınır mı, satılır mı? Eren bu konuda bize fikir ver diyorsanız da bu konuları konuşacağız dostlar. İzlemeye devam edin ama öncesinde başta söylediğim diğer mevzuya ben bir gelmek istiyorum. Trump'ın eski danışmanı kripto paralarla ilgili bazı güzel şeyler söyledi demiştim ya. Aslında ne biliyor musunuz? Bunlar bilinenin, belki de gelmekte olanın yüzümüze çarpan tarz açıklamalar dostlar. Koronavirüsle birlikte tüm dünya çapında nakit paradan dijital alternatiflere geçiş hızlanacak diyor mesela. Dünya alarm veriyor diyor. Burada hani söylenen şey çok mu önemli? Zaten bilinen, belki 50.000 defa söylenen şey ama ben burada söyleyen kişiye bakıyorum birazcık. O yüzden burada bu videoda yer vermek istedim. Ve ne oluyor? Çünkü bu açıdan baktığımız zaman ne oluyor zaten? İşini bir şekilde dijitale taşıyamamışlar, kayboluyor dostlar ya da en azından sıkıntıya giriyor. Ve ben burada size bir şey sormak istiyorum. Siz böyle bir ortamda nakit parayı mı kullanacaksınız ya? Allah aşkına gerçekten nakiti nasıl kullanacaksınız? Bu arada hani aynı konudan diğer versiyona geçiyorum.
Bu arada bu Çin'in resmi dijital yuanı var ya, ben bunu gerçekten inanılmaz önemsiyorum. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili çok önemli kırılımlar bunlar yapabilir ama bunları zaten önceki videolarda bol bol anlattık. Neler yapabilir tarzı böyle beyin fırtınaları da yapmaya çalıştık. Yani bir öngörü koymaya çalıştık dostlar. Ama ben ne olacağını söyleyeyim size. Başta Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm ülkeler kendi geliştirecekleri kripto parada, bakın buradan çok net söylüyorum. İster blockchain'i kullansın, ister kullanmasın ama buna ilk başta bence kripto para demeyecekler. Daha doğrusu diyemeyecekler çünkü son birkaç seneye baktığımızda kripto paralarla ilgili genelde bu devletlerin veya işte hükümetlerin kötüleyen açıklamalar yaptığını görüyoruz. Şimdi kendilerini yemek isterler mi? Bence istemezler ama sözün özeti ne dostlar? Sözün özeti muhtemelen ilk başta dijital para diyecekler ki zaten Amerika'da Fed'in kontrolünde geliştirmesi planlanan bir dijital para yasa teklifi de var. Bunları da zaten konuştuk dostlar. Ama hani böyle konuştuk diyorum ama kripto sözlük videolarını pazartesi, çarşamba, cuma adeta dizi izler gibi günü gününe takip ederseniz hepsini zaten süper şekilde hakim olursunuz dostlar. Ve bakın, önce ne dedik? Önce hükümetler dijital para diyecekler ve sonra kripto para diyecekler. Bence geçiş aşaması böyle olabilir. Hatta en sonunda ne olabilir biliyor musunuz? Bitcoin'i de aynen altın gibi baş köşeye oturtabilirler. Ama bu baş köşeye oturtma olayı bence yine artan ilgiden kaynaklı olabilir ve tabii ki de hani ne olabilir burada? Online bankacılıktan bir bakmışsınız abi, altın satar gibi Bitcoin satmaya başlamışlar. Bankalara bakın, bankalara belli bir altın tutma zorunluluğu getirildiği gibi aynen belli bir Bitcoin tutma zorunluluğu da getirilebilir. Bunlar olacak demiyorum, %100 olacak diyemeyiz ama burada hani dikkat ederseniz piyasanın büyümesiyle birlikte neler olabilir, bunları böyle bir hani tecrübeler ışığında, dijital geçmişimiz ışığında sizlere böyle bir anlatmaya çalışıyorum, aydınlatmaya çalışıyorum. Gelecekte neler karşımıza çıkabilir, nelere bizler hazırlıklı olmalıyız, bunları sizlerle yatırım tavsiyesi vermeden onu alın bunu satın gibi bir şey söylemeden paylaşıyorum. Yoksa ne olur abi, haber olarak girip 2 saniye internetten okursun zaten, böyle 10 dakika 20 dakika video izlemene ne gerek var? Şimdi dostlar hiçbir yere ayrılmayın. Ne yapacağız? Bitcoin'in teknik analizine geçip en güncel şekilde bakın Bitcoin düşer mi, yükselir mi, alalım mı, satalım mı gibi sorulara yatırım tavsiyesi vermeden cevap vermeye çalışacağım. Bugün sizinle bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Birden fazla senaryo, bakış açısı paylaşacağım ve en sonunda da bunların hangisi en çok gerçek olabilir? Bitcoin kaç doların altına düşmezse, bakın buraya çok dikkat. Bitcoin kaç doların altına düşmezse yükseliş aynen devam edebilir. Bunları açıklayacağım ama öncelikle şunu söyleyeceğim. Bakın sizin kaç gündür videolarımda, Telegram'da paylaştığım bu 9100 dolar direnci ne kadar önemli. Kendiniz de çıplak gözle görüyorsunuz değil mi? Ne oldu, Bitcoin 9100'de dokunuyor, orada kalamadan düşüyor dostlar. Hani böyle 8400'deki destek var ya, daha böyle bir minimal bir destek var. Bu bölgede olan, bu bölgeye yakın olan 8500-8600'den alıp 9000 civarında satanlar yine bu süreçte aslına bakarsanız para kazandılar dostlar. 2 gece önce Telegram'dan yazdığım bu yükselen üçgen var ya, o da görevini yaptı. Zaten aslında saatlik grafikte oluşmuştu. Kendi hacmi kadar yükseldi. Hatta ne oldu? Gece 4'te takip ettim abi. 9200'e bile iğne attı. Fakat benim istediğim 9200'e falan iğne atması değildi abi. İsterse 9700'e iğne atsın. Benim için çok bir önemi yok. Benim için önemli olan 9100 doların üzerinde çatır çatır kalabilmesiydi. Birinci denemeyi önden Telegram'da yazdım. Ne oldu sonrasında? Yükseldi fakat tutunamadı. İkinciyi de yazdım. Yine yükseldi akabinde ama yine tutunamadı. Sonrasında ne geldi? Bakın flama formasyonu geldi. O da her ne kadar az sonra konuşacağımız bu takozla çakışsa da yükseliş gösteriyordu dostlar. Bu arada araya girip şunu söyleyeceğim. Halving öncesinde veya sonrasında olur, tamam mı? Zaten şurada kalmış abi 10 günden az bir süre ama bakın dostlar, evet yükseliş beklesek de gelse de 12 Mart kara perşembe çöküşüyle birlikte yükselen takozu içerisinde girdiğimizde lütfen unutmayalım. Ha bu takozun sonu genelde düşüş olsa da şu an bu hat içerisinde biraz daha gidebilir. Teknik olarak yine burada da bakın 7500-7750 bölgesinin önemini dilimde tüy bite bir kez daha görüyoruz dostlar. Bitcoin bu bölgenin altına düşmedikçe şimdilik sert bir düşüş riski bence yok. Ama zaman geçtikçe bu risk artabilir. Fakat hani böyle çok aksi bir durum olmadıkça deminki analizlerimize paralel olarak bir süre daha bu takozun içerisinde kalabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bir de mesela ne var biliyor musunuz? Ta böyle 2017'den gelen bir direnç var. Bu son zamanlarda bayağı konuşulur oldu. Şimdilerde o
o direnç 9400-9500 dolara kadar denk geliyor. Bazıları diyor ki 3 senedir bu direnç kırılamadı, bundan sonra da bunun kırılması çok zor falan diyor ama ben buna pek de katılmak istemiyorum. Çünkü bu eşittir ne demek biliyor musunuz? Bitcoin'in azalarak bitmesi anlamına geliyor. Yani sen buna katılıyorsan demek ki şunu söylüyorsun. Bitcoin azalarak bitecek diyorsun. Çünkü bakın bu direnç bugün 9400 dolara denk gelir. Bir ay sonra 8800'e denk gelir. 2021 başında bir bakmışsın 6700'e denk gelmiş dostlar. Tamam, hani şuna katılıyorum. Bu 3 senelik bir geçmişi kırmak. Yani böyle bir 3 senelik geçmişi olan bir direnci kırmak tabii ki de kolay bir şey değil. Ama bir gün kırılır diye ben bunu tahmin ediyorum ki az önce konuştuklarımız gerçekleşirse de zaten daha önceki halvinglerde olduğu gibi bunda da halving öncesindeki seviyeye inmeden bu direnci kırabilir dostlar. Sonuç olarak bakın, eğer halving'i dikkate almazsak ben şunu derdim size. Gerçi laf aramıza ben yapıyorum zaten de, desteğe yakın alıp dirence yakın satmak. Ya bu tabii ki de şu özellikle belirsiz zamanlarda daha mantıklı olabilir. Direncimiz 9100 dolar tabii. Baktım mesela 9100 doların üzerine çıktı, kendisini kanıtladı. Ben oradan da alım yapabilirim. Benim için sorun değil ki. Çünkü ben bir aldığım miktardan çok, Bitcoin'den çok, yani Bitcoin miktarını artırmaya çok odaklanmıyorum. Ben dolar miktarını artırmaya odaklanıyorum dostlar. Cebime giren paraya bakıyorum. Çünkü eğer 9100 doların üzerine çıkarsa, orada tutunursa, her ne kadar takozun içerisinde olsak da son 2-3 videoda söylediğim gibi 10.000 dolara ya da en azından bu 2017'den gelen bir direnç var ya, direnç bölgesi 9500-9600, işte o yoldaki kapının kilidi açılmış olabilir. Henüz tabii ki de açmadık o kilidi. Bir de tabii ki de bu 1-2 gün önce yine globalde bazı Twitter hesaplarının paylaştığı bir olay var. Benim de zaten biliyorsunuz Bitcoin analizlerimde zaman zaman yer verdiğim bu parabolik sar var ya. İşte bu parabolik sarda ilginç bir gelişme var. Ne oluyor parabolik sarda? Eğer şu küçük noktacıklar var ya, onlar mumun üzerindeyse bu sat sinyali demek, altındaysa da alt sinyali demek ama tabii ki de tek bir göstergeye göre dünyada hiçbir yerde işlem yapılmaz. Bunlar sadece size fikir olur. İşte mesela görüyorsunuz abi, haftalık grafikte genel anlamda bu parabolik sar çok güzel çalışmış. Noktacıklar yukarıdaysa genel olarak düşüş gelmiş, aşağıdaysa da gördüğünüz gibi yükseliş gelmiş. İşte dostlar bakın, ta Temmuz 2019'dan beri ilk defa bu hafta, bakın buradan açıklıyorum, ilan ediyorum, ilk defa bu hafta parabolik sar kendisini aşağıda gösterdi. Yani artık al sinyali verdi. Bu da umarız ki bundan sonrası için tabii ki aralarda düzeltmeler yaşasak da hani böyle tatlı sert belki düşüşler olsa da güzel bir yükselişin ön işareti olabilir. Ama dediğim gibi tek bir göstergeye bakarak hiçbir yerde işlem yapmamak lazım. Ve dikkat ederseniz bugün sizinle ne yaptım? Birden fazla senaryo, birden fazla bakış açısı paylaştım ya. Bunu söylemiştim zaten başta. Çünkü dostlar şu an Bitcoin'de birden fazla hikaye var. Birden fazla senaryo var. Bunlar birbiriyle çarpışıyorlar. Bunlar birbirleriyle savaşta aslında. Ama şunu da söyleyeceğim. Ben kendi fikrimi de söyleyeceğim. Bunlar ne kadar yeniyse, bu hani anlattığım senaryolar, teknik işte formasyonlar vesaire, bunlar ne kadar yeniyse demek ki uzun vadeli etkisi o kadar az, ne kadar eskiyse de demek ki haftalık veya aylık analizlerde biz bunları görüyoruz. Bunun da etkisi bir o kadar çok olabilir dostlar. Ve geçiyorum Ethereum'dan Ripple XRP'ye, VeChain'den BNB'ye, istisnasız tüm altcoin'ler için izleyip kendinize notlar alabileceğiniz altcoin market cap analizine ve açıkçası ben şunları söylemek istiyorum. Bakın, bu son bir haftadır Bitcoin'in sert yükselişine biz neyi koyabiliriz neden olarak? Tamam, halving geldi. Şurada 10 günden az bir süre kaldı. Bunu belki neden olarak koyabiliriz ama altcoin'lerin genel olarak yükselişinde aslında pek de bir neden yok. Ve görünen o ki piyasaya toptan bir para girişi var. Ve bu para sadece Bitcoin'e de gitmiyor. Nereye gidiyor? Altcoin'lere de akıyor ve hatta Holo Token, Holochain bu son 1-2 gündür güzel yükseldi ve burada ama ne görüyoruz? Tüm altcoin'lerde, altcoin market cap'te bir yükselen takoz görüyoruz. Bu her zaman olmasa da takozun sonunun düşüşle bitebileceği ihtimalini doğuruyor ve sanki buralarda bir altcoin'lerde bir ölüm kalım savaşı görüyoruz dostlar ve şu an tüm altcoin'lerin piyasa değeri 78 milyar dolar. Bu takozun kırılması durumunda da 76-77 milyar dolara kadar inebilir ve oradan da orayı da kırarsak 74 milyar dolara kadar inebiliriz ve bu da altcoin'lerden tabii ki de para çıkışı anlamına gelebilir. Dolayısıyla elinizde Ethereum, XRP, Link, Chiliz hiç fark etmez. Gözünüz bence bir yandan da bu takozda olsun, tamam mı? Ama iyi senaryoda da hat boyunca bir süre daha buradan gidebilir diyerek önümüzdeki videoda veya sonraki videolarda size kendi geliştirdiğim bir strateji olan ikili kazanç stratejisinden bahsedeceğim. Herhangi bir uygulama falan değil. Yani bu bir al-sat düşünce sistemi. Bunları hani bu anlatacaklarımı dinleyip isterseniz kendiniz de uygulayabilirsiniz. O yüzden
bir sonraki veya ondan sonraki bölümü sakın kaçırmayın. Bir de bakın Ethereum 2.0 ile ilgili neler olacak? 34 Ethereum tutarak Ethereum'da artık para kazanma devrim başlıyor. Bunların hepsini yine ilerleyen bölümlerde karşınızda olacak, sizlerle olacak. Şimdi isterseniz sizden gelen ben birkaç yorumu da okumak istiyorum. Soruları şöyle bir cevaplamak istiyorum dostlar. Çünkü çok fazla soru geliyor, çok fazla yorum geliyor. Her birine böyle tek tek okuyarak cevap vermeye çalışıyorum. Ve bu arada gözünüz kulağınız gerçekten kripto sözlükte olsun ama her zaman da ilk izleyenlerden olmak ve çeşitli avantajlar elde etmek isterseniz ne yapmanız gerektiğini çok basit. Kanalıma abone olup yanındaki zile dokunun. Videolarımı da mutlaka beğenin ve yorumlarınızı da şöyle yağmur gibi yağdırın dostlar ve hemen geçiyorum. Galip Polat demiş ki emeğine sağlık, yeni ilgi alanıma girdi, öğrenmeye çalışıyorum yavaş yavaş deyip böyle bir gülücük koymuş. Çok teşekkürler Galip, sanırım piyasaya yeni giriyorsun, özellikle bu dönemde böyle yorumlar çok alıyorum. Demek ki neyi anlıyoruz buradan? Piyasaya gerçekten yeni giren yatırımcılar var. Ebru Yalçın, videoların için teşekkür ederim, ağzına sağlık. Bence Bitcoin 7.000 dolara bir kez daha düşüp tekrar yükselecek gibi bir yükseliş, bence 15.000 doları geçer gibi böyle bir yorum bırakmış Ebru. Hoş geldin, çok teşekkürler. Telegram kanalını nasıl bulacağız demiş Erdal Özer. Videoların altında genelde oluyor. Telegram t.me/ işte kripto sözlük veya kripto sözlük piyasa muhabbeti yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Teşekkürler sevgili Eren. Emeğine sağlık demiş Emel Evircan. Ben teşekkür ederim. Eren Usta, şu Ethereum 2.0 muhabbetinde tam bir aydınlatma yapsana bize. 34 Ethereum olunca yıllık %14 getiri diyorsun. Bunu Ethereum olarak mı verecek gibi bir soru sormuş Download indir. Ona da cevap vereceğiz. Hatta özel bir video yapacağız dostlar. Merak etmeyin. Eline emeğine sağlık, XRP startı verse de çıksak demiş Eser. Evet, gerçekten XRP'den artık böyle bir performans, uzun vadeli bir performans. Belki de talep ediyoruz, belki de bekliyoruz. Yunus da demiş ki neşen yeter, çok teşekkürler. Dün gece 9189 dolara vurdu ve kafasına yine vurdular. Şu an 9 üstü gidiyor, yani bir gün önceden bahsediyor aslında. Nereye kadar gider, tahminen dirençler nedir bundan sonra kardeşim demiş. Bu videoda da zaten paylaştım. Monitördeki ekranı nasıl yaptın ya, bütün para birimlerini gösteriyor. Bunu çok soruyorsunuz dostlar. Bakın burada Coin 360 açık. Coin 360 diye Google'da aratabilirsiniz. Burada da fiyatlık açık. Bazen yerlerini değiştiriyorum. Bazen başka ekranları getiriyorum. Abi dediklerin geliyor. Bitcoin'de yavaş yavaş halving reklamı ile çok yatırımcı kazanılmasından dolayı çok etkiledi bence. Balinalar sizce bunu fırsat bilerek halving sonrası eritirler mi? Ya da halving'e çok yaklaşınca yatırımcının aklına bu sorular gelir mi diye bir soru sormuş Hiper Mario. Sanırım bu video sana güzel bir cevap olmuştur. Şöyle bir like atıp beğeni de göndereyim. Mesut Güneş demiş ki Eren abi, halving geldiğinde yarılanma olacak diyorsunuz ya, Bitcoin'in fiyatı yarı yarıya mı düşecek diye aslında çok mantıklı bir soru sormuş. Gerçekten hani yarılanma deyince piyasaya yeni giren dostlarda işte Bitcoin'in fiyatı mı yarılanıyor tarzı sorular gelebilir. Ama öyle bir şey değil. Bitcoin'in fiyatıyla ilgili bir şey değil. Madenciler, Bitcoin'i üretenler, üreticiler hani böyle artık yarı yarıya daha az Bitcoin kazanacaklar. Bu birazcık aslında Bitcoin'in fiyatını sistematik şekilde artırmaya yönelik bir hamle. Tabii ki de net %100 artacak diyemeyiz ama genel olarak beklenti bu olabiliyor. Evet dostlar, çok fazla yorum var. Hepsi için çok teşekkür ederim. Şöyle aralardan seçerek okumaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bam bam.